Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde damlalık aracını inceleyeceğiz. Damlalık aracı programın içerisindeki ismi iDraw Tool. Crop Tool aracının hemen alt tarafında bulunuyor. Zaten küçük resminden de anlaşılacağı gibi bir damlalık aracı var. Mouse'umuzun sağ tuşuyla bir defa tıklayıp içerisinden iDraw Tool'u tıkladığımızda bu şu işe yarıyor. Herhangi bir rengi bize direkt veriyor. Şu alt tarafta göreceğiniz üzere şu anda kırmızı ve beyaz renkleri var. Üst taraftaki renk kırmızı. Şu anda bizim fırça aracına geçip kullandığımızda ilk kullanacağımız renk kırmızıdır. Yani şu üst taraftaki renktir. Örneğin şu an maviye tıkladığımızda mavi oldu. Veya sarının butonuna tıkladığımızda şu an burası sarı oldu gördüğünüz gibi. Maviye tıkladığımızda tekrardan mavi oldu. Beyaza tıkladığımızda beyaz oldu. Örneğin maviye tıkladık diyelim. Şu an şu alt taraftaki renklerin üstüne gelip mouse'umuzla bir defa tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu anda renk paletimiz ortaya çıktı. Burada şu anki rengimiz mavinin şu tonuymuş. İstersek buradan da değiştirebiliriz tabii ki de rengimizi. Örneğin kırmızı seçip ya da mavinin ya da morun, yeşilin, sarının falan tonlarını ayarlayıp OK diyebiliriz. Mesela biz mavinin bu tonunu farklı bir sayfada kullanmak istiyoruz. Buna iDraw Tool aracıyla yani damlalık aracıyla bir defa tıkladığımızda gördüğünüz gibi şuraya geldi. Bunu farklı bir fotoğrafta, örneğin bu fotoğrafta B'ye tıkladığımızda fırça aracımıza girdi. Biraz büyütelim. Şu şekilde boyama yapabiliriz. Ya da iDraw Tool aracındayken yani damlalık aracındayken yine yeşilin şu tonunu istiyoruz. Bir defa tıkladık. Gördüğünüz gibi direkt yeşil geldi oraya. Diğer fotoğrafımıza geçtiğimizde yine B'ye bastığımızda bu sefer de yeşil oldu gördüğünüz gibi. Yani bu bize kolaylık sağlıyor. İstediğimiz renge bir defa tıkladığımızda renklerimizin üst kısmına geliyor. Bunu herhangi bir yere direkt B'ye basıp kullanabiliriz. Damlalık aracı bu kadar arkadaşlar. Bunu daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten tek işe yaradığı şey ne bu diyebiliriz yani. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.